Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Annemin Örgü Dünyası kanalına hoş geldiniz. Annemin Örgü Dünyası evinden kucak dolusu sevgiler, selamlar. Bugün sizlerle harika, güzel bir iki şiş örgü modeli yapacağız. Modelimiz oldukça kolay, hızlı ilerleyen güzel bir model. Sizler de benimle birlikte bu güzel modeli yapmak isterseniz hemen iplerinizi, şişlerinizi hazırlayın. Buyurun hep birlikte yapalım. Şöyle gördüğünüz gibi orta kalınlıkta bir ip kullanacağım arkadaşlar. Nako Elite Baby'nin güzel bir ipi. Şöyle krem renginde, çeyizlik yeleklere çok yakışacak, hırkalara çok yakışacak. Güzel bir model. Süveterler, atkılar yapabilirsiniz. Hırka ve yeleklerde, kazaklarda çok güzel bir model arkadaşlar. Evet, şöyle 3 milim şişlerimi kullanacağım. Hemen ilmek sayılarımı da vereyim arkadaşlar. Ne yaparsak yapalım bu güzel modelden 10 ve 10'un katları artı 1, 2 ilmekte sağda ve solda kullanmak üzere ilmek atacağız. Yani toplamda 23 tane ilmeğim olacak burada. 10 ve 10'un katları artı 1 modeli tamamlamak için 2 ilmek de sağda ve solda kullanmak üzere arkadaşlar. Hemen şöyle ben bir lastik uygulaması yaptım. Sizler sevdiğiniz, dilediğiniz lastikleri yapabilirsiniz. Hemen modelimin desenini yapmaya, kurmaya geçiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi 10 ve 10'un katları artı 1 artı 2 ilmekle kuruyoruz. Örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Hemen bir tane düz ilmek örüyorum. Bakın, kenar ilmeğinden sonra bir düz ilmek ördüm. Bir kez doladım. Buradaki 2 ilmeğimi birlikte ters olarak örüyorum. Daha sonrasında 5 tane ters ilmek. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ters ilmeğimi de ördüm. Şimdi tekrar 2 ilmek birlikte ters örüyorum. Bu şekilde. Şimdi bir kez doluyorum. Bakın, bir kez doluyorum. Bir tane düz ilmek örüyorum. Bir kez doluyorum. Buradaki kurmuş olduğum modelin aynısını tekrar bu tarafa da kuruyoruz. Bakın, bir kez doladım. 2 ilmek ters ördüm. Daha sonrasında 5 ters ilmek. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ters ilmeğimi ördüm. Burada yine 2 ilmek ters örüyorum. Bir doluyorum. Bir tane düz ilmek örüyorum. Kenar ilmeğini de düz olarak ördüm. Modelimizin kenarlarında arkadaşlar, burada kenarlarında yarım model kuruyoruz. Ortada tam model kuracağız. Evet, modelin ikinci sırası ve arka sırasındayım. Modelin arka yüzünde model bitinceye kadar arkadaşlar hiçbir işlem yapmıyoruz. Sadece ters örgüler yapıyoruz. Modelimizin arka yüzünde sadece ters örgüler yapıyoruz model bitinceye kadar. Evet, şimdi modelimizi arka yüzden ters örelim. Ajurlu ilmeklerimizle ters örüyoruz. Sıra sonuna kadar tüm ilmekleri ters olarak örelim. Evet, modelimizin ikinci sırasında bu işlemi yaptık. Modelin tekrar ön yüzündeyiz. Üçüncü sırasındayız arkadaşlar. Evet, modelimizin üçüncü sırasında hemen kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada bakın, bir tane düz ilmeğim var. Ajurlu ilmeğimi de düz örüyorum. 2 oldu. Bir kez doluyorum. 2 düz ilmeğinden sonra bir kez doluyorum. Ve burada bakın 2 ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. Bu şekilde. Daha sonrasında 3 ters örüyorum. 1, 2, 3. 3 tersimi ördüm. Hemen burada bir önceki sırada 5 tane tersimiz vardı ortada. Şimdi 3'e düşürdük bakın. Yine 2 ilmeğimi 3 tersten sonra 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Bir kez doluyorum. Bakın 3 tane ajurlu ilmeğimiz var. 1 düz ilmeğimiz, pardon, 2, 3. 3 düz doladıktan sonra 3 düz ilmeğimi ördüm. Bir kez doluyorum.
Bakın bir kez doluyorum. Hemen burada yine 2 ilmeğimi birlikte ters olarak örüyorum. Daha sonrasında 3 ters örüyorum. 1 2 3 3 tersimi ördüm. Bakın 2 ilmeği birlikte ördükten sonra 3 tersimi ördüm. 2 ilmeği tekrar birlikte ters olarak örüyorum. Hemen bir arttırıyorum. Burada 2 düz ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğini de düz olarak ördüm. Evet, modelin 3. sırasında bu işlemi yaptım. Şimdi modelimizin arka yüzündeyiz. Modelin arka yüzünde arkadaşlar tüm sırayı ters olarak öreceğiz. İlk modele başladığımda göstermiştim. Videoyu uzatmamak adına şöyle birkaç sıra tersimizi örüp göstereyim. Sıra boyunca tüm ilmekleri ters olarak örelim. Evet, sıra boyunca ters olarak örelim. Evet, 4. sıramızı da tamamladık. Şimdi ön yüzdeyiz. Modelimizin 5. sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın burada 1 2 3 düz ilmek ördüm. Bir arttırıyorum. Hemen öndeki 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Bakın bu şekilde. Arada bir tane ters ilmek örüyorum. Yine burada 2 ilmeğimi birlikte ters olarak örüyorum. Bu şekilde. Bir kez doluyorum. 1 2 3 4 5 düz ilmek örüyorum. Bir kez doluyorum. Hemen önünden 2 ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. Bir tane ters örüyorum. Yine buradaki 2 ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Bir kez doluyorum. 3 düz ilmek örüyorum. 1 2 3 kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Modelimin 5. sırasında bakın bu işlemi yaptım. Modelin 6. sırası arka sırasındayız. Yine dediğim gibi burada tüm ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Arka yüzünde hiçbir işlem yok. Tüm ilmekleri ters olarak örelim. Evet, 6. sıramızı da ters olarak tamamladık. Şimdi modelin 7. sırasındayız ve ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada 1 2 3 4 bakın 4 düz ilmek ördüm. Bir kez doluyorum. Şimdi burada bakın benim 3 tane düz ilmeğim var. 3 ilmeği birlikte ön yüzden ters olarak topladım. Bu şekilde. Bir kez doluyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek düz örüyorum. Bir kez doladım, arttırdım yani. Tekrar buradaki 1 2 3 düz ilmeğimizi üçünü birlikte ters olarak topluyoruz. Bir kez doluyorum. 1 2 3 4 düzümü ördüm. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Evet, modelin 7. sırasında bakın bu işlemi yaptık. Modelin 8. sırası ve arka sırasındayız. Yine burada tüm ilmeklerimizi ters örüyoruz. Sıra sonuna kadar hiçbir işlem yok. Tüm ilmekleri ters örelim. Modelimizin 8. sırasında tamamlamış olduk arkadaşlar. Şöyle bakın. Şimdi modelimizi bir baklava dilimi haline getireceğiz arkadaşlar. Şu şekilde. Buradaki mesela bu haroşaları burada toplarken düz örgülerimizi şimdi burada toplayacağız. Tekrar haroşalarımızı çoğaltacağız.
Yani haroşalar ayrı bir baklava dilimi olacak. Buradaki düz örgüler ayrı bir baklava dilimi olacak. Şimdi modelin 9. sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın. 1, 2, 3. 3 tane düz ilmek ördüm. Hemen burada bakın 2 tane düz ilmeğim var. Şöyle yönlerini değiştiriyorum. İçeriden dışarı bu 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Bir kez doluyorum. Bakın. Burada haroşa örgülerimizi devam ettiriyoruz. Bu düz ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bir kez doluyorum. Bakın doladıktan sonra buradaki 2 ilmeğimin ikisini birlikte örüyorum. Arada 5 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın bu şekilde. Hemen buradaki 2 tane düz ilmeğimin yönlerini değiştiriyorum. İçeriden dışarı 2 ilmeği birlikte ördüm. Bir kez doluyorum. Buradaki düz ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bu şekilde. Bir kez doluyorum. Bu 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. 1, 2, 3 düz, kenar ilmeğimi de ters ördüm. Evet, 9. sıramızı da bu şekilde tamamladık. Şimdi 10. sıradayız, arka yüzdeyiz. Yine tüm ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Hiçbir işlem yapmıyorum. Tüm sırayı ters olarak örüyorum. Evet, 10. sıramızı da bu şekilde tamamladık. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz. Modelimizin 11. sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2. 2 düz ilmek örüyorum. Burada hemen 2 ilmeğimin yönünü şöyle hemen değiştiriyorum. İçeriden dışarı doğru düz olarak örüyorum. Bir tane düz ördüm. Buradaki 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bir kez doluyorum. 3 ilmeğimi ters ördükten sonra hemen burada 2 ilmeğimi birlikte düz olarak topluyorum. 3 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3. Hemen buradaki 2 düz ilmeğimin yönünü çeviriyorum. İçeriden dışarı 2 ilmeği birlikte ördüm. Bir kez doluyorum. 3 ters ilmek örüyorum. 1, 2, 3. Bir kez doluyorum. Hemen buradaki 2 ilmeğimi birlikte düz olarak topluyorum. 1, 2 düz ördüm. Kenar ilmeğini de ters ördüm. Evet, 11. sırada da bu işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Modelin 12. sırası ve arka sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Tüm sırayı ters olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar tüm sırayı ters olarak örelim. Evet, 12. sıramızda bu şekilde tamamladık. Şimdi modelin 13. sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düz örüyorum bakın. Buradaki 2 ilmeğimin hemen yönlerini değiştiriyorum. İçeriden dışarı bu 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Bir kez doluyorum. Bu arada 5 tane ters ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ters ilmeğimi ördüm. Bir kez doluyorum. Hemen burada yine 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Yani burada bir eksiltme yapıyoruz kenarlardan. Başlangıçta açıyorduk. Şimdi biterken modelimizi tamamlayıp baklava dilimi haline getiriyoruz. Arada bir düz örüyorum. Yine bu 2 düz ilmeğimin yönünü çeviriyorum. İçeriden dışarı doğru 2 ilmeği birlikte ördüm. Bir kez doluyorum. Arada 5 tane ters örüyorum. 1, 2, 3,
4, 5. Bir kez doluyorum. 2 ilmeğimi, 2 düz ilmeğimi birlikte ördüm. Bir tane de düz ilmek ördüm. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Evet, modelin 13. sırasında bakın bu işlemi yaptık. Modelimizin 14. sırasındayız ve arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine tüm sırayı ters olarak örüyorum. Bu şekilde. Evet, 14. sıramı da bu şekilde tamamladım. Şimdi ön yüzdeyim ve modelimin 15. sırasındayım. Kenar ilmeği örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimden sonra bakın burada eksilte eksilte 2 ilmeğimiz kaldı. Bu 2 ilmeğin yönünü çeviriyorum. İçeriden dışarı bu 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bir doluyorum. Burada 7 tane ters ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bir arttırdım. Bakın burada benim 3 tane düz ilmeğim var. Bu 3 düz ilmeğimin 3'ünü birlikte topluyorum. Yani kapatıyoruz modeli burada. Bu şekilde. Bir doluyorum. 7 tane ters ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir arttırdım. Bir doladım yani. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Evet, modelimin 15. sırasında da bakın bu işlemi yaptık. Modelin 16. ve son sırasındayız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Tüm sırayı ters olarak örüyoruz. Hiçbir işlem yapmıyoruz. Evet, sıra sonuna kadar ters örelim. Evet arkadaşlar, bir modelimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi harika bir model. Şimdi birinci modeli nasıl kurduysak ikinci modeli de aynı şekilde devam ettireceğiz. Bu kadar kolay ve güzel bir model arkadaşlar. Hem gösterişli hem hızlı ilerleyen baklava dilimli harika güzel bir örgü modeli. Güzel bir dikiş modeli. Şöyle hanımlar, birinci modeli nasıl kurmuştuk? Hemen şurada bir sıra göstereyim arkadaşlar. Modelin başlangıcında birinci sıranın yapılışı. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz ördüm. Bir arttırdım. Bakın burada ters ilmeklerim var. 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. 5 tane ters ilmek. 1, 2, 3, 4, 5. Kenar ilmeğinden sonra bir düz ördüm, bir arttırdım, 2 ilmeği birlikte ördüm. 5 tane ters ilmek ördüm. Bakın burada 2 tane ilmeğim var. 2 ilmeğimi birlikte ters örüyorum. Bir kez doluyorum. Bu bir düz ilmeğimi örüyorum. Bir kez örüyorum, doluyorum, arttırıyorum yani. Burada 2 düz ilmeğimi, pardon, 2 haroşa ilmeğimi birlikte ters örüyorum. 5 tane ters haroşa. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ters haroşamı da yaptım. İpim tekrar benden tarafta. Burada 2 ilmeğimi birlikte ters ördüm. Bir kez doladım. Bir düz ördüm. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Evet sevgili hanımlar, modelimizi bir kez daha nasıl yapıldığını kurmuş oldum. Birinci modeli nasıl kurduysam ikinci modeli de aynı şekilde kurdum. Modelimizin ilerlemiş halini bir görelim arkadaşlar. Evet, modelimizin ilerlemiş hali bu şekilde. Sizinle şöyle bir modelini çalıştık. Modelimizin ilerlemiş hali de bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hem kolay hem güzel hem de hızlı ilerleyen harika bir model. Çeyizlik yelek modellerinde, anne modellerinde, kız modellerinde
çocuğunuza, kendinize, eşinize kullanabileceğiniz harika bir model. Şöyle yakadan başlamalı örgüler içinde çok çok güzel bir model sevgili hanımlar. Kız ve erkek çocukları için, eşiniz için, kendiniz için harika kazaklar, hırkalar, yelekler yapabilirsiniz. Süveterler yapabilirsiniz. Atkılar, bereler yapabilirsiniz. Çok güzel olur. Bebek battaniyesi için çok uygun bir modeldir. Harika bebek battaniyeleri yapabilirsiniz. Bebek battaniyesi yapmak isteyen arkadaşlarımıza da 1'e 90 yani 90'a 100 olarak yapabilirler ölçülerini. Harika olur. Evet, bu güzel modelimizdi. Arkasında görüntüsü bu şekilde sevgili hanımlar, sevgili dostlar. Gerçekten çok güzel olduğunu düşünüyorum. Bakın şöyle. Umarım beğendiniz. Biraz uzun bir video oldu. Ama modeli detaylı bir şekilde anlatmak istedim arkadaşlar. Şöyle gerçekten çok güzel ve şık. Bu deseni kaçırmayın diyorum sevgili hanımlar. Benden ajurlu model isteyen değerli takipçilerim vardı. Sizlere hem güzel hem şık bakın ajurlu bir model sundum. İnşallah beğenir. Sizler de benimle birlikte bu güzel deseni yaparsınız arkadaşlar. Evet, bugünkü desenimiz bu güzel örgü modeliydi. Yepyeni örgü modellerinde tekrar birlikte olmak üzere kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayalım diyorum. En güzel günler, en güzel yarınlar sizin olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.